Aynaya baktığımızda gerçekten kendimizi mi görüyoruz yoksa yıllardır bize öğretilen kusurları mı? Bugün en sessiz ama en etkili meselelerden birini konuşuyoruz. Beden algısını. Yani insanın kendi bedenine bakarken ne hissettiğini, yatak odasında neden rahatlayamadığını, neden arzulansa bile kendini güzel hissetmediğini. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak isterim. Konuşacağımız daha çok mesele var. Hepsini yakalamak için o butona basın, bildirimleri açın ve hype'lamayı unutmayın. Evet, öncelikle beden algısı nedir? Beden algısı yalnızca nasıl göründüğümüz değildir. Ayrıca o bedende nasıl hissettiğimizdir. Sezgin, Buyur abi. saçın dökülmüş. Ne dökülmez? Benim alnım geniş. Yani yalnızca güzel ya da çirkin hissetmek de değildir. Mesela bedenimizde güvende hissetmek de vardır bunların arasında. Bedenimizde rahat hissedemememizin başka sebepleri de olabilir. İşte bu boy olabilir, kilo olabilir ya da işte deformasyonlar olabilir, yara izleri olabilir. Bunlar kendimizle barışmamızı da zorlaştırıyor olabilir. Ya da işte kendimizi eksik hissediyor olabiliriz. Ama bu eksiklik nereden geliyor? Yani bedenimizin mükemmel olma gibi bir zorunluluğu var mı bir kere? Şu anki güzellik standartları zaten erişilemeyecek kadar gerçek dışı. O yüzden burada kendimize yabancılaştığımızı da fark edebiliriz. Peki mesela insan neden kendi bedenine yabancılaşır? Yani işte bunun fiziksel sebepleri olabilir, duygusal sebepleri olabilir ya da travmatik yaşantılar olabilir. Şunu da hatırlamak lazım, hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Yani bedenimiz değişen, gelişen bir şey zaten. Ve bu değişimleri onurlandırmak da önemli. Yani mesela doğum yapan birinin bedeni tabii ki de değişecektir. Ne bileyim kilo alacaktır, kilo verecektir ya da çatlağı oluşacaktır, karnı büyüyecektir. Hani bu değişimler de kalıcı değil ve bu değişimleri hatırlamak, hatta belki anısını yaratmak, sonrasında dönüp bakmak, vay be ben bir zamanlar buna benziyordum demek. Tabii bunun cinselliği etkilediği de bir gerçek. Yani beden algısı bozuk olan birisi zaten sevişirken anda kalmakta zorlanabilir. Ya da işte zihninde çok kalıyor olabilir. Bedenine yeterince odaklanamıyor olabilir. Çünkü bedeninde bulunmayı güvenli olarak algılamıyor olabilir. Tabii bu da performans kaygısına sebep olur. Yani ben şu an haz almaya değil, bedenimin nasıl göründüğüne odaklanıyorsam ya da işte karşı taraf şu an bedenimi beğeniyor mu ya da işte arzuluyor mu gibi düşüncelere kapılıyorsam zaten anda kalamam. Çok daha performatif bir şey gerçekleşir. Beden algısının en çok yıprattığı alanları konuşalım biraz da. Mesela aynaya baktığımızda neden hep kusur görüyoruz? Çünkü sosyal medyada gördüğümüz içeriklere çok alıştık. Ve bu içerikler gerçeklikten uzak. Yani orada işte saçı başı yapılı insanlar, makyaj var, filtreler var, ışık var. Zaten aynı fotoğraftan 100 tane çekip en güzelini seçip paylaşıyoruz. Yani burada bize sunulan şey gerçek değil. Birçok opsiyon arasından en iyisi, en güzeli. Ya bunun yerine kendi kusurlarımızla barışmayı deneyebiliriz. Yani kusurlu olduğunu düşündüğümüz yerlerimizin mesela fotoğrafını çekmek. Kendimizi görmeye alışık olmadığımız açılardan kendimizin fotoğraflarını çekmek. Yani işte ben bir tarafımın kusurlu olduğunu düşünüyorsam o kusurun fotoğrafını çekmek, ona alışmak, onunla yüzleşmek. İşte onu normalleştirmek aslında. Çünkü bana göre kusuru olan bir şey başkasına göre kusuru olmayabilir. Ve ben onu gördükçe, onunla yüzleştikçe, onu hatırladıkça belki de bu normalleşecektir. Yani bizim kompleks yaptığımız bir şey bir başkasının umurunda bile olmayabilir. Algı kişiden kişiye göre değişen bir şeydir. Çağımızın hastalığı kendimizi sosyal medyada gördüğümüz insanlarla karşılaştırmak. Peki Instagram gerçekten beden algımızı bozuyor mu? Ya bozuyor olabilir çünkü kimi takip ettiğimize göre de değişir ya. Yani burada ben şunu öneririm arkadaşlar. Kendi bedeninize benzer bedenlere sahip olan influencerları, modelleri takip edin. Neden? Kendi beden tipinizi normalleştirmek de önemli. Beden, aynı saç, aynı makyaj bunları gören birisi zaten ben de böyle olmalıyım diye düşünür. O yüzden kendi farklılıklarımızı, biriciliğimizi kutlayan, bununla işte gurur duyan hesaplar takip etmeyi ben öneririm. Bu durum tabii yatak odasına da yansıyor olabilir. Ya mesela şunu çok görüyoruz, işte ışıkları kapatmak istemek, üstünü çıkarmak istememek ya da belli pozisyonlardan kaçmak. Peki hani bunlar ne anlatıyor? Biraz bunu konuşalım isterim. Ya öncelikle burada hani tamam fiziksel bir çıplaklıktan bahsediyoruz sevişirken ama duygusal çıplaklık da söz konusu ve biz burada ne kadar çıplak kalabiliyoruz partnerimizin önünde hem duygusal hem fiziksel.
Yani orada kusurlarımı görecek diye mi korkuyoruz? Ya da gördüğü şeyi beğenmeyecek diye mi korkuyoruz? Ya kaldı ki kimseye güzellik, seksilik, mükemmeliyet borcumuz yok. Mesela ışıkları kapama konusunda ısrarcıysanız ve partneriniz de ışıkları kapamama konusunda ısrarcıysa ya burada orta yol nasıl bulunur? Bunu konuşmak. Yani ısrar değil, güvenle bunları aşmak. İşte açık ve dürüst iletişimle bunları konuşmak. Özetle doğallıktan, gerçeklikten kopmayalım. Kendimizi sevelim, kendimizle barışalım ve bunu kutlayalım. Evet Zeynep, sana bir takım cümleler söyleyeceğim. Sen de bize red flag mi, green flag mi onları söyleyeceksin. Sizin bedeninize dair güvensizliğinizi bildiği halde bunu şaka malzemesi yapan partner red flag mi, green flag mi? Red flag. Yani bir kere niye bu konuda şaka yapıyorsun kardeşim? Komik mi? Ben gülmüyorum. Kaldı ki ben sana güvenip güvensiz olduğum konuyu açmışım. Sen bir de bunun üzerine bunu şaka malzemesi yapıyorsan sen o güveni hak etmemişsin. Sizi sadece överek değil, rahat hissettirerek yaklaşan partner red flag mi, green flag mi? Green flag. Övmek de önemli ama hani rahatlatmak burada çok anahtar bir kelime bence. Yani boşuna da söyleyebilir ya birisi çok seksisin, çok güzelsin diye. Hani hayır ben seni çok beğeniyorum, şuranı beğeniyorum, buranı beğeniyorum. Hani örneklerle gelin bu arada bize yani. Seni beğeniyorum, seni seksi buluyorum da yeterli değil. Neden beni seksi buluyorsun? Bu hani insanı çok daha bir kere moda sokacak bir şeydir. Abartıyorsun ya, gayet güzelsin deyip duygunuzu geçiştiren partner red flag mi, green flag mi? Abartıyorsun ve geçiştirme bana red flag dedirtti. Yani gayet güzelsin. Sağ ol ya. Bu kadar mıydı? Yani kaldı ki ben orada bir yine hani güvensizliğimi paylaşıyorsam bunun küçümsenmesini istemem ya da abartıyorsun gibi bir tepki duymayı hiç istemem. Hani rahatlat beni. Hani sandığın kadar değil ya da işte ne bileyim sen kendini böyle görüyor olabilirsin ama ben öyle düşünmüyorum. Ben çok beğeniyorum de. Abartıyorsun, gayet güzelsin. Çok geçiştirmek. Seni sevdiğim için söylüyorum. Biraz kilo versen, şuranı yaptırsan daha özgüvenli olursun diyen partner red flag mi, green flag mi? Çok büyük red flag. Yani bir kere sana ne? Benim kendimi nasıl beğendiğimi, nasıl özgüvenli olduğumu sen nereden bileceksin ki? Geçiyorum izleyicilerimizden gelen sorulara. Kız arkadaşım beni hiç eleştirmiyor ama keşfetinde sürekli kaslı erkekler görüyorum. Bu durum canımı sıktı ama onunla da konuşamadım. Ne yapmalıyım? Bunu onunla niye konuşamadınız diye başlardım. Yani kıskandıysanız bunu ona söyleyebilirsiniz. Kaldı ki kız arkadaşınızın keşfetinde sadece kaslı erkek mi var yoksa bu sizin dikkatinizi çeken kısım mı? Bu bedenleri görünce bir kere siz neden eksik hissediyorsunuz ya da yetersiz hissediyorsunuz? Hani sevgilinizin böyle bir bedeni arzuladığını biliyor musunuz ya da bunu mu düşünüyorsunuz? Ve bu konuda onunla hiç yüzleştiniz mi? Ben bu konuyu bir konuşun derim. Doğumdan sonra bedenime yabancılaştım. Eşim bana dokunmak istiyor ama ben kendimi hiç çekici hissetmiyorum. Bu durum nasıl toparlanır? Öncelikle eşinizden önce siz kendinize dokunuyor musunuz diye sormak isterim. Doğum sonuçta hani hem fiziksel olarak hem hormonal olarak bir sürü değişim getiren bir süreç ya. Ve hani sonrasında da lohusa dönemi vesaire. Hani bir kere bu süreçte kendinize alışmaya, adapte olmaya izin veriyor musunuz? Kendinize şefkatli davranıyor musunuz? Ve işte bu şefkat demişken kendinize dokunuyor musunuz? Kendinize haz veriyor musunuz? Çünkü bedeninizdeki değişimlere adapte olmak için önce kendiniz bir dakika nerem değişmiş dersiniz ya. Yani burada öncelikleriniz de değişmiş olabilir. Yani çocuğun işte bezi değişti mi? Ya da işte emzirildi mi? Banyosu yapıldı mı? Yani bu gibi öncelikleriniz varken ya ne seksi ne hazzı diyor da olabilirsiniz. Hani bu konuda eşinizle dürüst müsünüz? Ya da işte mesela eşiniz size haz verme konusunda ya da sizi arzulanır hissettirme konusunda ihtiyaçlarınızı görebiliyor mu? Yani atıyorum doğumdan sonra bir ışıldamaya başladın işte çok hoşsun vesaire gibi. Yani bunları diyor mu? Kaldı ki hani dediği halde bunlara inanmıyor da olabilirsiniz. O yüzden kendiniz buna inanmanız, bunu uygulamanız en önemlisi. Sevişirken sürekli karnımı içime çekiyorum, belli açılardan kaçıyorum, rahatlayamıyorum. Partnerim bu durumdan çok rahatsız.
partneriniz kadar siz de rahatsızsınızdır herhalde bu durumdan. Çünkü anda kalamadığınızdan, bedeninizde kalmakta zorlandığınızdan bahsediyorsunuz aslında. Yani orada peki hazza odaklanmak için ne yapabilirdiniz? Mesela partnerinizle bu konuda dürüstseniz, hani açık iletişim kuruyorsanız bunu rahatlatacak, bunu kolaylaştıracak ne yapabilirdiniz? Bunu konuşabilirsiniz. Ben şöyle bir öneriyle gelirdim. Önce sizin orgazm olmanız. Yani ben bir orgazm olayım, o zihnimdeki düşünceleri bir kovalayayım. Onlar bir uçuşsun, gitsin, kaçsınlar. Ondan sonra hani o paylaşım anına odaklanabiliyorum derseniz belki sizin hazzınızın önceliklendirilmesi burada yardımcı olabilir. Bugün şunu gördük. Beden algısı aynada başlamıyor. İnsanın kendine nasıl baktığıyla başlıyor. Peki sizce bir insanın beden algısını en çok ne bozar? Sosyal medya mı? Travmalar mı? Yoksa toplum baskısı mı? Yorumlarda buluşalım.